Daha 30 kilometre daha böyle yol var. Resmen imece usulü bir ana denk geldim. O dönemde yerleştirilmiş birçok mayın hala şu anda bölgede. Asya'nın en büyük, en kuru mağarası. Mani. Çünkü bilmediğim bir coğrafya. Bir de hiç kimseyi görmedim burada. Nereye gittim bilmiyorum. Resmen sanat eseri. Dere tepe düz gidip böyle bir yere gelmek. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Denizde karartı var, bu gelen kayık mıdır? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mıdır? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mıdır? Tam bir Karadeniz esintisi arkadaşlar. Dumanlı bir havada, dumanlı bir Vietnam havasından hepinize selamlar. Bu dağlar deve hürgücü gibi geldi bana. Böyle yolda onları düşündüm. Ve bu dağların altı ve dünyanın en büyük mağaralarına ev sahipliği yapıyor. O kadar güzel yerlerden geçiyorum ki böyle. Evet, hava puslu, güneşli değil. Güneşli olsa farklı bir görüntü olur muhtemelen. Ama bana yine hoş geldi. Motosiklet sürmek için güzel yollar. İyi bir motosikletle daha da güzel olabilir. Bu biraz böyle tangır mangır gidiyor. Vietnamlı çiftçiler sabahın bereketiyle tarlalarına gelmişler. Ben de sabahın bereketiyle kameramı açtım ve yine Vietnam'ın en büyük mağaralarından, en güzel mağaralarından karanlık mağaraya gideceğim. Bugün maceraya doyacağız. Bugün mağaralara doyacağız. Bugün Vietnam'ın tabiatını yaşayacağız. Çünkü ben yaşamak istiyorum ve size de aktarmak istiyorum bu güzellikleri. Hava soğuk dostlar. Hele erken saatlerde biraz daha soğuk. Şöyle söyleyeyim, yani buraya gelecekseniz Nisan, Mayıs'tan sonra havalar biraz daha yumuşar. Ve böyle mezarlar yapmışlar. Baksanıza, ev gibi. Peki tabiat nasıl? Benim gibi tabiatı, doğayı seven bir insan için güzel bir yolculuk oluyor. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki biz, bir yanda Vietnam, öteki tarafta Myanmar var. Tabi tabiatı anlamak için buranın güncel durumundan da haberdar olmak lazım. Bir dönemler buralarda savaş vardı. Amerika buradaydı. Çok büyük kan döküldü şu topraklarda ve bu mağaralar şu anda turist akınına uğrası da o zamanlar insanların sığınağı olarak kullanılıyordu. O dönemde yerleştirilmiş birçok mayın hala şu anda bölgede. O yüzden ben arkadaşıma dedim ki ya ben turistik rotadan çıkıp kendi rotamı yürümek istiyorum. Mümkün müdür dedim. Yani tehlikeli dedi. Yani zaten yaban hayatı var. Bunun yanında yani bölgede temizlenmemiş mayınlı bölgeler var dedi. Hani yapamazsın dedi. Mümkün değilmiş. Hayalini kurmak bile güzel. Çünkü eminim bu coğrafyada olsaydım böyle buraları karış karış geziyor olacaktım. Gerçekten daha önce yaptığım araştırmalarda zaten Vietnam'ın belli bölgelerinde Karadeniz dediklerini duymuştum. Mısır tarlaları, biraz Zonguldak, biraz Kastamonu, Batı Karadeniz'i hissettirdi bana. Şurası da nereye benziyor? Bartın'da Aşıklar Yolu var. Eski Bartın Karabük yolu. O yola benzettim. Memleketi özlediğimin sinyalleri geliyor. Dostlarım, şöyle hemen size girişten bahsedeyim. Şimdi fiyatlar böyle. Burada hem zipline var, hem yüzme var, hem çamur banyosu var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve kayak yapılıyor. Ben şimdi size etrafı göstereceğim. Ekipmanlar falan gayet profesyonel görünüyor. Vietnam zipline konusunda kendini çok geliştirmiş. Aynı şekilde teleferik konusunda da kendini çok geliştirmiş. Dünyanın en uzun teleferikleri, dünyanın en yüksek teleferikleri, farklı teknik özelliklerdeki teleferikler çok fazla ve bu konuda mühendisleri gayet iyi diyebilirim. Çok güzel mekan yapmışlar. Bakın şöyle tam tabiatın içerisinde. Suyun rengi de çok güzel. Allah, kuş sesleri eşliğinde. Ya böyle yerlere tam gelip birkaç gün vakit geçirmelik diyebilirim. Mağara küçükmüş. Ben belki Paradise mağarasına geçebilirim buradan. Ama gelmişken tabii size de etrafı göstereyim dedim. Çok farklı böyle parkurlar var. O Survivor parkuru var ya, onun gibi parkurlar yapmışlar. Bambudan yapılan botlar. Yine burada restoranı var. Evet, yol güzergahında olduğu için gelip görmekte fayda var. Dostlarım, burada zaten mağaraya doyuyor insan. Şimdi Paradise mağarasına gideceğim. Orada 2 saatlik bir yürüyüş olacak. Yol güzergahında birçok işletme var. Ama benim hoşuma giden aynı böyle yerler. Bakın. Burada geleceksin, güzel yüzeceksin. Mangalını yapacaksın pöfür pöfür. Şöyle bir manzarada. Yani suya girip girmeme konusunda kararsızım.
Belki girerim. Belki de hiç girmem çünkü motor kullandığım için rüzgar iyi çarpıyor, iyi hırpalıyor. Aa bakın şurada da Ozo Park var. Buraya şey yapmışlar. Bu adventure parklar var ya, macera parkları. Yani içerisinde işte mağarası var, zipline'ı var, oyun alanları var, oyun parkı var. Yüzecek, kayak yapacak yerleri var. Ama Melih kardeşinizi ne çekiyor? Melih kardeşiniz şöyle ormanlar çekiyor işte. Burada ileri doğru gideceksin. Acaba ne var? Küçük küçük göller var. Tam kamp alanları ha valla. Yalnız yani mağaraya giden yollar da yol. Buraları temizlemişler sanırım, motorunu trenle. Evet, park alanına geldik. Motorumuzu bıraktık demek isterdim şöyle görüntülerle filan. Hadi şunlarla güzel olurdu. Ama tabii ki bizim Düldül burada. Anahtarı üzerine koysam bile çalmazlar. Fiyatlandırmaları görüyorsunuz. Fiyatlar genel olarak pahalı. Turistik yerler. Bir de burada politika var. Fiyatları yüksek tutmuşlar ki ve limit koymuşlar. O limitten dolayı. Thank you so much. Thank you so I have. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Ablamız satış için biraz nefes tüketti ama hani diyorum ya bak, 265 bin, onların 25 bini şu anda 1 dolar ediyor. 100 bini bizim 140 liramız ediyor. 350 liraya yakın bir bilet fiyatı var. Parasız bir tek şey gördüm. O da nefes. Paramızı verdik. Thank you so much. Ne diyor burada? Bir günlük paket turu 2 milyon dong. 2800 lira. Dostlar şu anda çok güzel kokuyor ya. Hello. Thank you so much. I came for walking, hiking. Nothing. Thank you bro. 2 kilometre. Kardeşim ben o parayı yürümek için verdim ya. En son Hindistan'da yaşamıştım sanırım. Bir şelaleye gidiyorum. Jiple giderseniz eğer 300 liraya yakın bir fiyatı vardı. Belki tam hatırlayamıyor olabilirim. Ama yürüyerek giderseniz de aynı fiyat. İnsan niye o zaman yürüyerek gitsin ki? Şeyle gider diyebilirsiniz. Bir de uzun bir yürüyüş yapmanız lazım. Arabayla giderseniz zaten gruba tabi olmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde duramıyorsunuz. Zamanı onlar belirliyor. Kalabalık bir şekilde gidiyorsunuz. Hiçbir ayrıntıyı göremiyorsunuz etraftaki, tabiattaki. Ama yürüyerek giderseniz istediğiniz yere duruyorsunuz. Ben de o yüzden yürüyerek gitmeyi tercih etmiştim. 2 kilometre hiçbir şey. Ama mağaranın içerisinde de biraz yürüyeceğim. Mağaraya giden yollara kadar çoğu yer böyle güzel. Ve çok böyle, İngilizcesini kullanmak istemiyorum, fresh değil de taze bir koku var. Öyle içime çek doyamıyorum. Öyle bir koku. Allah. Buraya gelmek için tatlı bir efor sarf etmek gerekiyor. Burada çok tatlı kızlar var. Hey my man. Hello. Hey. Geldik mağaraya. Girişi böyle bir yer. Ya nasıl bulmuşlar burayı? Buraya kadar gelmişler. Gerçekten bulan kişiler iyi efor sarf etmiş. Böyle düşünsenize, yani bu yollar yoktu. Bu yürüdüğüm yollar yoktu. Buralar hep ormandı. Ve o zaman bu mağaraları bulmuşlar. Ya mağaraların mistik bir havası var ya. Hem ibadethane için kullanılmış, savaşlarda sığınak olarak kullanılmış, insanlar barınmak için kullanmış, eşyalarını saklamak için kullanmış. Yani birçok amacı var mağaraların. İçi çok büyük. Ve Asya'nın en büyük, en kuru mağarası. Yani içerisinde su olmadığı için kuru olarak adlandırmışlar. Bu mağara 31 kilometre. 2009 yılında keşfedildi. Yani aslında 1990'lı yıllarda keşfedilen mağaralar da var. Ama böyle turizme açılması falan genelinin 2000'li yıllar, 2009'lu yıllar. Dikitler, sarkıtlar oluşumu çok güzel. Vietnam'da birçok kireç mağarası var. Yani kireç asitle beraber eridikten sonra bu tarzda mağaralar oluşmuş. Gelene kadar o kadar temizdi ki, yani son zamanlarda gördüğüm en temiz ulusal park diyebilirim. Baksanıza ne kadar geniş ya. Genişlik burada 150 metre. Yüksekliği de 72 metre. İlerledikçe görüntü daha da güzelleşiyor. Resmen sanat eseri. Geçtiğimiz yıllarda burada bir akrep türü keşfedilmiş. Ve bu mağaralar aynı zamanda birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Şuna bakın ya. Bu nasıl bir sanat eseri? Wow. Asıl güzellik yürüyüşe başlayınca anlaşılıyor. Bakar mısınız oluşumlara? Dünyayı gezerken farklı doğal oluşumları görüyorum. İşte dağları, şelaleleri, mağaraları. Vietnam'da benim zihnimde mağara ülkesi olarak kazındı. Yine Hang Ba mağarası var. En ilginç jeolojik oluşumlar içerisinde barındırıyor. Song Don mağarasına çok yakın. Yani diyeceğim o ki bu bölgeyi, coğrafyayı gördükçe ki mağara oluşumlarının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar güzel olduğunu fark ettim. Şuraya bakar mısınız ya? Yani böyle çiçek gibi açmış derler ya. Aynı öyle. 31 kilometrenin sadece 1 kilometrelik kısmı açılmış. Demek ki daha 30 kilometre daha böyle yol var. Müthiş bir yapı ya. Gerçekten iyi ki gelmişim dediğim bir yer.
Öyle bir zamanda çıkmışım ki arkadaşlar, biraz daha geç kalsam ortalık Şampiyonlar Ligi. Toplam yürüyüş 2 saat falan sürüyor. Ben tam böyle sessiz zamanında, insanların girmediği bir anda girdim ve gerçekten mağaranın tadını çıkarttım. Buraya gelmeden önce bir arkadaşım şey demişti, Melih, yani gideceğim mağara biraz belki abartmış olabilir ama Son Dong mağarasından bile güzel demişti. Kendi öğretmeni o şekilde söylemiş. Bu mağaranın iç oluşumları Son Dong'dan güzel demişti ama Son Dong tam bir macera yani. 7 günlük bir tur. Daha önceki videoda da bahsetmiştim. Fırsatım olsa tabii ki ona hayır demem. Çünkü düşünsenize ya, bir mağaranın içerisinde bir habitat oluşmuş, içerisinde göl var, sahil var, dağ var, tepe var, orman var, değişik hayvanlar var. Bunu görmeye hayır diyemem. Belki bir gün, kim bilir. Dostlarım, ben şöyle bir yol buldum ve girdim. Tabiat o kadar güçlü ki yolda etraf temizleyenler falan vardı. Yani buraya mesela 1-2 ay dokunmasınlar, bu yollar falan kapanır muhtemelen. Nereye gittim bilmiyorum. Bir tane terk edilmiş bina gibi bir şey vardı. Hop. Wow. Ne diyorsunuz? Gayet güzel değil mi? Burada daha önce köprü varmış, bakın çekilmiş. Balıklar parlıyor. Malzemeleri koyacağım ve aşağı doğru ineceğim. Evet. Dere tepe düz gidip böyle bir yere gelmek, bir yere varmak. Bilmiyorum, önemli olan bir yere varmak mı yoksa yolda olmak mı? Benim için her zaman önemli olan bir yere varmaktan çok yolda olmak. Yolda oldum, sağa gittim, sola gittim, derenin kenarına inmeye çalıştım. Çünkü şu anda gerçekten Vietnam'ın en böyle herhalde dağlık, ormanlık yerlerinden bir tanesiyim. Bilmiyorum benim gördüğüm kadar yeşil mi? Bilmiyorum benim duyabildiğim kadar derenin sesi size güzel geliyor mu? Ama Melih kardeşiniz yine tabiatta ve bugün size bahsetmek istediği bir konu var. İnsanlar hayatımla alakalı şeyler soruyorlar, bilmek istiyorlar. Çünkü insan birini tanıdıkça gönül bağı kurabiliyor. Ben de peyderpey size hayatımdan kesitleri paylaşmaya başladım. Malumunuz yeni gelen izleyiciler için ben 10 yıl polislik yapmış, sonra istifa edip hayallerinin peşinde gitmiş ve dünya turuna çıkmış bir arkadaşınızım. Ve bu çektiğim, yaşadığım maceraları da elimden geldiği kadar sizlere sunmaya çalışıyorum. Bana polislikle alakalı da çok soru geliyor. Polislikteyken stresle nasıl mücadele ediyordun? İşte kendini nasıl besliyordun tarzında. Bu konuyu şöyle bir parantez içerisinde açayım dedim. Daha önceki hayatımda da polisken de tabiatla güzel derin bağlar kurmaya çalışıyordum. Etrafımdaki insanlar da tabiatın içerisinde olan insanlar ve ben onlara dağdaş diye hitap ediyorum. Yani dağdaşlarım var benim. Ben onlarla dağ bayır geziyorum. Şimdi durum böyle olunca da insan kendisiyle yalnız kalabildi mi başkasıyla da güzel vakit geçirebiliyor ve yine aynı şekilde ben böyle yerlerde oturup böyle hayatımı bir filtreden geçiriyorum, bir kontrol ediyorum. Diyorum ki ne yapıyorum, nereye gidiyorum, vaziyet ne? Kendimi, düşüncelerimi uyuşturmaktansa bu gibi ortamlara gelip bilinç seviyemi yükseltmeye çalışıyorum. Tabiatla bağ kurmaya çalışıyorum. Çünkü bence yani insan olabilmek için tabiatla da güzel bir bağ kurmak gerekiyor. Hayvanlarla güzel bir bağ kurmak gerekiyor. Ve burası da bana bu atmosferi veriyor. Yapmak istediğim bütün şeyleri tabiatta yapabiliyorum. Yemek olsun, dinlenmek olsun. Bazen enstrümanımı getiriyorum sazımla beraber. Şu anda dinlediğiniz, arkada çalan müzik var ya, hepsi bir aslında melodi. Bunlara eşlik ediyorum. Ve tabii ki biraz da hayatın maddiyat tarafında yakalamak isteyenler için de bir şey söyleyeyim. Böyle olunca gerçekten çok ekonomik oluyor. Geçtiğimiz günlerde bir abimiz yazmış, bir yorumlara bakıyordum. Ya Melih demiş, seni izlerken anlıyorum ki aslında dünyayı gezmek çok da pahalı değil. Valla ben de öyle diyorum. Çünkü bize bağlı olan bir şey. Hani herkes şeyi çok sorar. Ne kadar para lazım? Ne kadar para lazım? Böyle spesifik bir rakam duymak ister. Ama burada parametreler var. Nedir? Ya şu anda ekranda izleyen bir insanın yani yola çıksa, ya ben şunsuz kesinlikle yapamam dediği şeylerin sayısına bağlı. Bu 5 de olur, 10 da olur, 20 de olur veyahut da hiçbir şey olmasa bile ya ben kendi konfor alanımı terk etmek istemiyorum, niye kendime bunu yapayım ki de diyebilir. Yani ki bunları diyen her insana da duydum. Haklılık payları da var. Yolculuğum bölünse de 1,5-2 yıldır yollardayım ve bazen yorgunluğu hissedebiliyorum. İnsan durmak istiyor. Çünkü hep söylediğim bir şey var. Mesela çok güzel manzaralar görüyoruz. Aynı şu anda olduğu gibi. Bu böyle benim ruhuma, zihnime, bedenime giren böyle veriler, datalar. Bu dataların da bir sindirme süresi olması gerekiyor. Çok fazla data attığınız zaman böyle over oluyor. Yani orada bir aşırılık meydana geliyor. Sonra da tabii ki sindiremiyorum. Sindiremeyince de mental olarak böyle bir yorgunluk geliyor. O yüzden seyahat ederken de böyle yerlere buluyorum, böyle mıhlanıyorum ki insanın yavaşlamaya da ihtiyacı var. Her şey kendi ritminde akıyor şu an. Arkada gördüğüm nehir gibi. Onun kendi bir ritmi var.
O ritim de akıyor şu anda. Fazla aktığı zaman sel oluyor zaten. Önüne geleni yıkıp geçiyor. O yüzden herkes kendi ritmini bulsa, kendi hızını bulsa muhtemelen bir problem kalmaz. Yani başkasının hızıyla bizim hızımızın da aynı olmasının gerekmiyor. Ben Melih olarak bu hızda gitmek istiyorum. Siz değerli izleyicim olarak kendi hızınızda gitmek istiyorsunuz. Ve buralar insanı neden rahatlatıyor? Bununla alakalı bir yazı okumuştum. Negatif iyon salınımının en fazla olduğu yerler tabiat, nehir kenarları, ormanların olduğu yerler. Buralarda negatif iyon salınımı fazla oluyor ve bu negatif iyon da insanda rahatlama hissi uyandırıyormuş. Bunları niye anlatıyorum? Yani benim sığınma noktam genelde tabiat oluyordu, spor oluyordu. Zihnimi meşgul etmeye çalışıyordum. Yine aynı şekilde sanat, yani bir enstrüman çalmak gerçekten bana çok iyi hissettiriyordu. İnsanın beslendiği bir şey var. Hep böyle karnımızı doyurmakla meşgulüz ama gözümüzden besleniyoruz, kulağımızdan besleniyoruz, dilimizden besleniyoruz. Ne yersek ona evrildiğimizi düşünüyorum. Ne dinlersek, kimle gezersek, ne söylersek ona evrildiğimizi düşünüyoruz. Eskiden bunlar bana çok basit geliyordu. Yani hep romantik kelimelermiş gibi geliyordu ama baktım ki gerçekten insan söylediğine dönüyor. Neyi söylersen ona evriliyorsun. Kimin elinden tutarsan ona dönüşüyorsun. Atalar zaten söylememiş mi yani körle yatan şaşı kalkar demiş. Üzüm üzüme baka baka demiş. Yani bunlar da aslında onların bin yıllık kadim bilgeliği. Şu anda günümüzdeki insanlar daha belki süslü cümlelerle bunları dile getiriyor veyahut da daha edebi bir dille dile getiriyor. Konuyu açıyor. Ben de doğaçlama girdiğim için konuya içimden geldiği gibi coşmak istiyorum. Kaldı ki dinleyen güzel bir çift kulak bulmuşum. İçimi şöyle özgürcesine dökmek istedim. Şöyle bir yere geldim. Hiç kimse de yok burada. Ama anladığım kadarıyla burası bir karantina merkezi. Yani hayvanları burada tedavi ediyorlar. Kaplan var, kuşlar var, maymunlar var. Şöyle bir şey var. Şurada elektrikli tel olduğunu gösteriyor. Bakın burada dağ keçileri var. Ben nasıl bir yere geldiysem artık tabelalar bile görünmemeye başladı. Bir 15 dakikadır falan yürüyorum. Ama açık konuşmak gerekirse de ilerlemeyi düşünmüyorum. Çünkü bilmediğim bir coğrafya. Bir de hiç kimseyi görmedim burada. Yerdeki izleri okumaya çalışıyorum ama etrafım çok sık. Buradan böyle bir hayvanlar geçmiş, iz yapmışlar. Şuraya bakar mısınız? Nasıl ormanın içi? Şeyi çözemedim yani burayı niye bu şekilde kapatmışlar? Burayı mı buradan koruyorlar, orayı mı buradan koruyorlar? O mevzuyu çözemedim. Ya burada yaban hayatı korunuyor. Yani bir şey var yani bir hareket var. Çok vakit de yok. Çok yürürsem geri dönmesi falan akşam karanlığı. Zaten bu kedigiller akşam avlanıyorlar. O yüzden maceraya gerek yok. Acaba böyle gitmemde herhangi bir sakınca olur mu? Bilemedim. Dolar. Hey. İçecekler. Money. Para istiyorlar. Arkadaşlar ben böyle bir yere geldim. Burada köprü yapıyorlar herhalde. Köprü gibi bir şey yapacaklar. Herkes çalışıyor harıl harıl. Öyle bir yere geldim ki hemen arkada da çok büyük bir kilise var. Ok. Köprüyü kendiniz mi inşa ediyorsunuz? Cây cầu phải không? Aa. Devlet yapmıyor yani. Nên nhà nước không làm. Ha. Nereye koyacaksınız peki köprüyü? Vậy bạn sẽ đặt nó ở đâu? Còn cây cầu thì sao? Ha. Peki bunun için kendiniz para topladınız? À, bạn đã tự mình quyên góp tiền cho nó. Ha. Ne kadar sürede köprü yapabilirsiniz? 2 tháng. 2 ay. Aa, 2 ay. Resmen imece usulü bir ana denk geldim. Bu insanlar burada köylüler ve burada yaşayan köylüler toplanmışlar el birliğiyle karşıya kendi köprülerini yapıyorlar. Şeyi sordum yani devlet yapmıyor mu dedim. Yok dedi devlet yapmıyor biz yapıyoruz dedi. Kendileri para toplamışlar. Demir almışlar. Bunları almışlar. Bu şekilde bir köprü yapıyorlar. Evet yine bir köy meydanı.
Çocukların yetiştiği yer burası. Birisi orada balık tutuyor. Çocuklar burada top oynuyor. Çok güzel alanları var. Baksanıza dere kenarında. Hello, how are you? Good, I am fine. Yollar bayağı bir bozuldu. Ama arkadaş dedi şu yukarıda dedi göl gibi bir şey var. Oraya git dedi, oraya gör bak güzel dedi. Şimdi ormanın arasında, çamların arasında göl göründü. Mangal yapacak yerler belli. Balık tutacak yerler belli bak. Mükemmel ya. Doğaçlama yine her zamanki gibi. Plan yok, program yok. Tam kamplık ya var ya. Efekan dur. Ve en son geldiğim yer böyle bir yer. Ama videoyu şu şekilde şöyle bir manzarada bitireyim dedim. Bu tarz videoların devamı gelecek. O yüzden kanala abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.